Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Netflix listemden bahsedeceğim. Hangilerinin etkisinde, böyle tesirinde çok fazla kaldığım, hiç unutamadığım, sürekli böyle rüyalarıma giren, izledikten sonra tekrar izlemek istediğim. Birincisi kesinlikle Dark. Herhalde hayatımda izlediğim en kaliteli içeriklerden bir tanesi. Ben kendi favorimi en son söyleyeceğim. O zaten Netflix içeriği değil. Bundan yıllar önce çekilmiş. Tarihin en iyi science fiction dizi serisi. Birincisi Dark. Almanların ilk Netflix içeriği. Almanların bu hani mükemmeliyetçiliğini tam olarak filmde zaten görüyorsunuz. Spoiler vermeden içeriğinden bahsedecek olursak zamanda yolculuk, paralel evrenler, zamanın ve mekanın bir tünelden geçmesiyle beraber başka paralel evrenlere geçilmesi. Böylelikle sonsuzluğun oluşması. Bir tünelimiz var. Bu yolculukla beraber zamanda yolculuk yapıyoruz. Böylelikle ne oluyor? Geçmiş geleceğe karışmış olunuyor. Bu da sonsuzluğu zaten temsil ediyor. Hani geçmişin geleceğe karışması, böyle bir döngüye girmesiyle beraber kafada bir sürü soru işaretleri oluşuyor. İkincisi How to Get Away with a Murderer var. Okurken hani bu diziyle bana arkadaşım önermişti. Bilim kurgudan başka bir şey izlemiyordum. Ama bu diziyle beraber hani böyle benim çember kırıldı. Ana karakterimiz var, kadın karakterimiz. Annalise Keating. Reenkarne olsam, tekrar dünyaya gelsem kesinlikle Annalise Keating olmak isterdim. Annalise bir avukat ve bir üniversite hocası. Üniversite hocası olduğu için işte gruplar oluşturuluyor hukuk fakültesinde. Kendi grubunu oluşturuyor. Bu grupla beraber cinayetler işleniyor ve cinayetlerin üstü örtülüyor. Bununla beraber film akıp gidiyor. Ama hani filmin olayından ziyade oyuncuların tam olarak yani rollerle örtüşmesi ve olayın böyle o kadar tıkırında gitmesi ve sizi içine çekmesi o kadar iyi ki kesinlikle öneriyorum yani. İzleyeceksiniz, rüyalarınıza girecek. Bu ikiydi. Üçüncüsü Outlander. Science fiction var. Zamanda yolculuk var zaten filmde. Eski inançlara dayanan bir sistemle zamanda yolculuk yapılıyor. Bir taş var. O taşın etrafında dans ederek bir meditasyon çeşidiyle beraber orayı kutsuyorlar. Böylelikle bu taşı kutsamış oluyorlar. Ve bu taşın zamanda yolculuk gibi kabiliyeti var. Mantık dışı gibi geliyor. Tarihte araştırma yaparsanız böyle şeyleri görebiliyorsunuz. Zaten Göbekli Tepe'de de kazılarda bu tarz şeylere rastlandı. Neden olmasın? Kesinlikle olabilir. Zaten zamanlı yolculuk gibi şeylere inanıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Sadece zamanda yolculuk science fiction dizisi değil. Bana sorsalar ki sence Hilal aşk nedir? Ben derdim ki Outlander. Mükemmel bir aşk var. Başka bir zamanda, başka bir zaman diliminde aşkı bulan bir kadın. İmkansız bir aşk var. Ve bu imkansız aşkı imkanlı hale getiriyorlar. Mükemmel bir hikaye. Yani kesinlikle izlemelisiniz. İzlediğiniz zaman hem böyle zamanda yolculuk yapmış oluyorsunuz. Hem eski zamana geliyorsunuz, hem yeni zamana geliyorsunuz. Hem tarih kokan bir film. Hem tam bir aşk filmi. Bütün her şeyi barındırıyor aslında. Çok iyi. Diğerisi The OA. Meditasyon yaparak beyin gücü nasıl başka bir evrene yolculuk yapılabileceğini aslında anlatıyor. Bizim bir sürü versiyonumuz var. Şu anki ben Hilal, gördüğünüz karedeki Hilal. Aslında benim yaşamımın bir sürü versiyonu var. Farklı boyutlarda zaten bir sürü evren var. Evren zaten sınırsız, derya, deniz. Geçişler mümkün. Meditasyonla mümkün olabiliyor. İşte bu OA'de de bir grup oluşturuyor ana karakterimizdeki kızımız. O grupla beraber, grubun enerjisiyle beraber yükselerek evren geçişleri yapıyorlar. Mükemmel bir dizi. Aslında burada şöyle de bir şey var. İşte mesela hatta şey de çıkmıştı. Beyaz Şov'a da çıkmıştı. Bir kadın kaza geçiriyor. Kaza geçirdikten sonra başka bir insan oluyor. Ruhu başka bir şey oluyor. Sadece işte bu et parçası dediğimiz bu body'miz bizim sadece hani o dünyaya ait şeyimiz oluyor. Kaza geçirdikten sonra ruhu değişiyor. Başka birisi oluyor. Yani hani böyle hikayeler duyuyoruz. Evet, olağanüstü şeyler ama olabiliyor. Fizik ötesi şeyler aslında. Bu filmde de bu var. Ana karakterimiz kör. Kaza geçirdikten sonra göz perdesi açılıyor. Bununla beraber farklı yeteneklere sahip oluyor. Bu kadar anlatsam yeter herhalde. Spoiler daha fazla vermeden mükemmel bir dizi. Kesinlikle öneriyorum. Diğerine geçelim. The Rain bir virüs. Dünyanın hani bundan işte 50 sene sonrasında artık dünyanın yok olmaya başladığı, bakterilerin, virüslerin artık hani radyasyonla genetik yapıların değişmesiyle insanlığı yok etme boyutuna gelmesini anlatan bir dizi. The Rain'de de yağmur yoluyla dünya üzerine inen bir virüs şeklini anlatıyor. Yağmurla beraber protein yapı hemen dakikalar içerisinde bozulup ölmenize neden oluyor. Bu dizide de bundan bahsediyor. Yağmurlar olmadan önce öngörülmüş bir durum var. Ana karakterin doktor babası tarafından
tarafından bir tedaviyle beraber bu virüse bağışıklığı oluyor. Bununla beraber işte akışını seyrediyor. Spoiler vermeden bunlardan bahsedecek olursak işte yaşam mücadelesi, virüsler, biraz science fiction'a da giriyor. İşte gerçeklik payları da var. Çok iyi dizi. İsveç dizisi. Almanlar gibi böyle mükemmeliyetçi oldukları için onu filmlerine de yansıtmışlar. Çok çok kaliteli ve başarılı bir içerik. Biraz Orta Doğu'ya gelelim. Sadece hani Avrupalı, Amerikalı dizilerden bahsetmeyelim. Çok güzel içerikler var. Bunlardan bir tanesi Masaya. Çok yakın zaman önce çıktı zaten. Messi. Masaya, yani İngilizce'de Masaya denilen Messi. Messi'nin indiriliş nasıl başladığıyla alakalı bu serüvenler, anlatışlar. Hadislerde de var. İşte doğudaki inanışlar ve batıdaki bazı inanışlar, yani hepsini destekleyecek şekilde bir film üretmişler. Senaryo çok iyi, çok başarılı. Film siz zaten alıp gidiyor. Çocukluğumuzdan beri otururken böyle kıyamet senaryolarından bahsederdik. İşte Mesih böyle gelecekmiş, sonra Deccal gelecekmiş, şöyle olacakmış falan. Böyle birbirimizi korkuturduk falan, böyle anlatırdık. Çok başarılı. Ana karakterin gerçek adı da Mesih. Dizinin içerisinde böyle zaten böyle şeyler var. Gizemlilikleri var. Çok fazla gizemlilikleri var. Aslında İlk sezonu yayınlandı. İkinci sezon nasıl olacak falan bir sürü soru işareti var. Ne zaman geleceği de belli değil. Hiçbir yorum yok. Normalde şu anlattıklarım diğer dizilerin hepsinde ne zaman geleceğiyle alakalı, nere olacağıyla alakalı hep böyle haberler gelir. Ama Mesih'le alakalı hiçbir haber yok yani. Ucu bucağı belirsiz, ne olacağı belirsiz. Kendini gizem kuytusuna çeken bir dizi. Bu tarz filmlerden hoşlanmıyorsanız bile kesinlikle içine çeken bir dizi ve izlenilmesi gereken bir dizi. Halifat diye bir dizi var. Hilafet, yani Türkçesinde hilafet diyoruz. Bu dizide de Avrupa'da ki gençlerin nasıl IŞİD tarafından kandırıldığı ve Suriye'dir, Irak'dır nasıl gönderilmesiyle alakalı kendi rızaları gidildiğini anlatan çok gerçekçi bir hikaye. Çocukları kandırıyorlar, oraya götürüyorlar, savaşın içerisine sokuyorlar. Batı düşüncesiyle yetişmiş insanlar. Kesinlikle izlenmeli. Çok beğendiklerim arasında The Orthodox var. Yahudilerin Ortodoks mezheplere çok katı. Buradaki ana karakterimiz katı kurallardan kaçıp kendini bulma yoluna gitme hikayesini anlatıyor. Yahudilerin zaten hani böyle yaşayışı çok gizli, çok bilinmiyor. Ama o kadar ortaya dökülmüş, o kadar böyle yansıtılmış ki gerçekler. Bu gizemli dünyayı bir pencere açıyor. Ve bir kızın hayatta nasıl kendini bulduğu, baskıdan nasıl kurtulduğunu anlatan çok güzel bir hikaye. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İzlenmeli. Türk dizilerinden sadece 2 tane söyleyeceğim maalesef. diye. İzlemediyseniz zaten çok büyük ayıp ediyorsunuz. Kesinlikle izlenmeli. Göbekli Tepe'yi anlatıyor. Göbekli Tepe'nin sırrı. Bazı metafizik olayların açıklamaları olmuyor. Tarihle beraber örtüştüğü zaman büyüleyici bir hikaye oluyor ki hani böyle sihirli bir dünyanın içindeyim mi hissediyorsunuz. Atiye'de kesinlikle böyle bir dizi. Hatta bu saydıklarım dizilerin arasında hani bu Dark'tır, OA'dir, The Rain'dir, The Outlanders'ı falan çok aşan bir dizi olmuş. Mükemmel bir dizi. Karakterle de o kadar örtüşmüş ki dizi. Hikaye de zaten çok sağlam. Prodüksiyon, her şey mükemmel. Dünyanın böyle sihirli bir yer olduğunu ve bunların gerçek olduğunu düşünmeyi istiyorsanız kesinlikle izleyin. İkincisi, Türk dizilerinden önereceğim. Bu yakın zamanlarda çıkan Aşk 101. Ne alaka diyeceksiniz. Fizik işte o boyutlarla ilgilenen bir kız bu diziyi nasıl beğenmiş? Spoiler vermeden anlatmam gerekirse okulda bir hayte grup var. Okuldan atmaya karar veriyor okul müdürü. Ondan sonra işte olaylar başlıyor. Aralarına çok çalışkan böyle cici bici bir kız alıyorlar ki onlara yardım etsinler. Aslında konusu öyle çok etkileyici bir konu değil. O kadar güzel kaliteli çekilmiş ki alıp götürüyor. Bu ikisini öneriyorum. Belgeselleri gelelim. Netflix. Netflix deyince tabii ki yani belgeselleri geçersek olmaz. Morgan Freeman'ın İnancın Hikayesi. Şu zamana kadar çekilmiş inançla alakalı en kaliteli belgesel diyebilirim. Dünyadaki bütün inançlarla alakalı, bütün dinlerle alakalı bilgiler alınıyor. Aklınıza gelebilecek bütün inançlarla alakalı o inancın mensuplarıyla sohbetler yaparak bir sürü inancın içeriklerini öğreniyorsunuz. Dünyada bir sürü inanç var ve bunları tanımamız gerekiyor. Bu dünyayı biz bir şeyler öğrenmek için geldik. Dünya sonsuz derya deniz. Öğrenmeliyiz. Morgan Freeman objektif bir şekilde dinleri inceliyor. Zaten onun yolculuğu şu şekilde. Bir din kendine özümsememiş ve bu dinleri araştırmak istemiş. Yani her birini. Ve bunu belgesel aktarmış. Bir öneri daha söyleyeceğim. Son zamanlardaki zaten durumumuz pandemi. Pandemiyle alakalı hani olay olur olmaz
olmaz hemen bir belgesel çektiler. Hemen neyin olup neyin olmadığını, pandeminin nasıl oluştuğu, neler olduğu, hikayesi, öncesi, sonrası, neler olabileceği her şeyi gösteriyor. Şu zamanda, şu an zaten pandemi durumundayız. Bence herkes izlemeli. Hani neyin olduğunun farkına ancak o zaman varabiliriz. Hani bir şey yaşıyoruz ama biz ne yaşıyoruz? Öğrenmeliyiz. Güzel içerikler izlememiz gerekiyor. Pandemi de bu içerikler arasında bir tanesi. Son olarak bonusumu söylüyorum. Netflix bunu almamış. Neden almamış? Netflix'e şikayet ediyorum. Benim şu zamana kadarki izlediğim en kaliteli dizi. Fringe. Hani bu Fringe'i nasıl Netflix'e dahil etmemişsiniz? Gerçekten şaşırıyorum. Bu zamana kadarki izlediğim en iyi dizi. Bir sürü bilim kurgu dizisi sayın. Hepsini içerisine dahil ediyor. Çok fazla sezonu olan bir dizi. Çok fazla sezonunun olmasının nedeni de hani bilim kurgunun bir sürü dalının olması. Hani ilaçlardır, uzaydır, astral seyahatlerdir, akıl oyunlarıdır. Bir sürü konu var. Ve bu Fringe hepsini kapsıyor. Bundan çok önce çekilmiş bir dizi. Ve şu zamana, yani bu saydıkların dizilerin arasındaki en kaliteli dizi. Bir Netflix dizisi değil. Bir öneri verecek olursam kesinlikle izlenmeli. Aklınızda bir sürü sorular oluşabiliyor ve bunların cevaplarını bulamayabiliyorsunuz. Ama bu Fringe'de hepsinin cevabını buluyorsunuz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve beni diğer sosyal mecralardan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.